Yüzlerce yıl toprağın altında kalan kayıp şehir Pompei'ye hoş geldik. Bugün Pompei'den bahsedeceğiz. Aslında iki kısımda bahsedeceğiz. Bir kısım Vezüv Yanardağı'nın patladığı o meşhur dehşetin yaşandığı zamanı anlatacağız. Bir de o dehşetten önce Pompei şehri nasıldı, yaşam nasıl devam ediyordu birazcık ondan bahsedeceğiz. Şimdi yanardağ patlamasından bahsedeceksek bir kere yılına dönelim, 79 yılında. Aslında yanardağın patlayacağı çok öncesinden belli. Yıllar öncesinde şehirde depremler olmaya başlıyor, depremler sıklaşıyor ama insanlar çok da önemsemiyorlar. Hatta bir kısım insan şeye inanıyor. Diyorlar ki Roma tanrıları vakti zamanında devlerle savaştılar. Bu devleri Vezüv'ün altına gömdüler. Bu depremlerse o devlerin hareket etmesidir. Yani çok da ciddi bir şey yok. Olağan bir durum var diye düşünüyorlar. Zaman geçtikçe depremler sıklaşıyor ve 79 yılına geliyoruz. Patlama olmadan önce depremler artık o kadar sıklaşıyor ki şehirdeki bütün tesisatlar kırılıyor. Dolayısıyla çeşmelere, hamamlara su bile gelmez oluyor. Hal böyle olunca şehirdeki özellikle zenginlerin ciddi bir kısmı şehri terk ediyorlar. Şehrin bir kısmı ise hala daha burada kalmaya devam ediyor. Ve bir gün yanardağda bir patlama oluyor. Dağdan bir buhar dumanı, bir buhar bulutu yükseliyor. Bu aslında buhar bulutu öldürücü değil ama korkutucu. Bunu gören insanların ciddi bir kısmı daha şehri terk ediyor. Ama bütün olanlara rağmen hala daha çoğunluğu köle olmak üzere şehirde kalanlar oluyor. Ve sonrasındaysa ilk patlama gerçekleşiyor. Tabii yanardağ patlaması diyorum ama neredeyse 30 kilometre yukarıya kadar lavların, kayaların fırlatıldığı bir patlama düşünün. Çok da hayal etmek bile mümkün değil. Hatta okuduğum zaman doğru mu okuyorum diye tekrar okumak durumunda kaldım. Bu patlamanın ardından hemen insanlar kapalı alanlara saklanmaya çalışıyorlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü dağdan tozlar ve kayalar ve lavlar akıyor. Dolayısıyla insanların kendilerini koruması lazım. Tabii ki patlamayla binaların bir kısmının çatıları da uçuyor. Ama insanlar bulabildikleri kapalı alanlara sığınıyorlar. Sığındıkları zaman patlamadan 15 dakika sonra bir kere gökyüzü tamamen kararıyor. İnsanlar gündüz mü gece mi olduğunu bile anlayamayacak bir konuma geliyor. Tabii binaların içerisinde saklanıyorlarken en başta yerler 30 santim kül tabakasıyla kaplanıyor. Ama insanlar hala da binaların içinde hayattalar. Tabii bu saatler boyunca devam ediyor. Her saat kül tabakası birazcık daha kalınlaşıyor, birazcık daha yükseliyor. 12 saatin sonunda tam 2,5 metreyi buluyor bu kül tabakası. Ama hala da insanlar kapalı alanda hayattadırlar. İşte burada yanardağda 3 tane ardı ardına patlama daha gerçekleşiyor. Bu patlamaların ikisi sıcak hava enerjisi üretiyor ancak surlara takılıyor. Ancak son patlama, sabaha karşı 7'de olan patlama surları da geçiyor ve sıcak hava dalgasını şehrin içerisindeki kapalı alanların içine kadar getiriyor ki 500 derecelik bir sıcaklıktan bahsediyorum. Bu sıcak hava dalgası burada bulunan yaklaşık 3000 insanın tamamının hayatını kaybetmesine sebebiyet veriyor. Ki onlar öldükten sonra da kül tabakası yağmaya devam eder ve bütün süreç bittiği zaman burası Pompei 6 metre külün altında kalmıştır. Artık Pompei diye bir şehir yoktur. Öyle ki en başta insanlar bu şehri hatırlarken yüzyıllar geçtikçe bu şehir efsaneye, mite ve oradan da masala dönüşür. Kimse bu şehri hatırlamaz. Ta ki 250 yıl öncesine kadar. Tesadüfen bir kazı sonucunda Pompei'nin kalıntılarına ulaşılır ve o noktadan sonra yapılan kazılarla şehrin ciddi bir kısmı gün yüzüne çıkartılır. Bu arada şu anki haliyle bile çok büyük olan Pompei aslında sadece 1/3'ü kurtarılmış bölge. 2/3'ü hala daha toprak altında ve kazı çalışmaları devam ediyor. Pompei'ye geldiğiniz zaman bir herkesin takip ettiği rota var. Bir de tam tersi istikamette ilerlerseniz daha boş, daha rahat bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Biz de öyle yaptık. Burada ilk rotamız Antiquarium diye geçen bir müze. Vakti zamanında burada kullanılan insanların kullandıkları günlük yaşama dair eşyalar ve aynı zamanda sanat eserleri sergileniyor. Burayla başlıyoruz. Özellikle müzede Tanrı Venüs için yapılmış olan duvar resimleri de var. Hem de bir tane değil birçok resmi gelip inceleyebiliyorsunuz.
Pompei deyince akla tabii taşlaşmış insanlar geliyor. Bir kere bu yanlış bir bilgi. İnsanlar taşlaşmadılar. Ne oldu peki? Vezüv yanardağı patladığı zaman kül tabakası oluşturdu. Bu kül tabakası insanların vücutlarını, ölü insanların vücutlarını sardı ve kalın bir tabaka oluşturdu. Tabii zaman içerisinde bu kalın tabaka sertleşti. İçindeki insan vücuduysa çürüdü. Geriye ne kaldı tabakanın içerisinde? Sadece kemikler. İnsanların öldüğü pozisyonda bulunan cesetlerinden geriye sadece kemikler kaldı. Tabii yaklaşık 1800 yıl sonra insanlar yeniden bu Pompei'yi keşfettiği zaman bilim adamları şöyle bir araştırma yaptı. Toprağın altında kalan boş yerleri tespit ettiler ve o boş yerlere özel bir sıvıyla alçı enjekte ettiler. Bu sayede de insanların ölmüş oldukları pozisyondaki kemikleri alçıyla kaplandı ve biz onların ne durumda öldüklerini görebiliyoruz. Yani aslında gördüğünüz şeyler içinde kemik bulunan alçılar. Tabii insanların o dehşet anlarında nasıl öldüklerini görmek de biraz ürpertici. Özellikle bebekler var burada. Bunları görmek çok üzüyor. Kimisi annesinin ya da babasının kucağında, kimisi daha farklı bir yerde yardım isterken. Bu arada sadece insanlar değil, tabii orada hayvanlar da vardı. Örneğin burada bir de at sergileniyor. Atı da aynı şekilde ölüm durumuyla buraya getirmişler. Bu arada bedenlere dikkat ettiğiniz zaman birçoğu yüzünü korumaya çalışıyor. Kuvvetli ihtimalle o sıcak hava dalgasından can havliyle yüzlerini korumaya çalışıyorlar. Pompei'nin sokaklarında hep şu kanalları göreceksiniz. Yollar kanallarla ayrılmış. Eskiden burada su akıyormuş. Bir de şurada yaya geçitleri var. Aslında bu kanalların bir amacı var. İnsanlar evlerinde tuvaletlerini yaptıktan sonra evlerinin önündeki kanallara boşaltıyorlarmış ve bu kanallardan akıyormuş. Buna basmamak için de bu tarz yaya geçitleri yapmışlar. Pompei alan olarak çok büyük değil ama yan yana dizilmiş çok fazla ev var. Genelde küçük evler. Muhtemelen bunlar maddi durumu çok iyi olmayan insanların evleriymiş. Ama gelip baktığınız zaman mutfağına, fırınına kadar her detayı hala daha görebiliyorsunuz. Özellikle burada bulunan ana caddelerin yanındaki evlerin önlerinde hep böyle tezgahlar var. Kuvvetli ihtimalle eskiden gıdalarını ya da satmak istediği ürünleri insanlar bu tezgahlarda sergileyip yoldan geçenlere satıyorlarmış. Bir nevi AVM gibi. Bu alan Faun Evi diye geçiyor. 2000 metrekare üzerine kurulmuş. Belki de Pompei'nin hem en iyi korunmuş hem de en iddialı yerlerinden bir tanesi. Burası aslında bir villaymış. Çok lüks bir villaymış. İçeriye girdiğiniz zaman ilk avluda sizi böyle bir heykel karşılıyor. Nedir bu heykel? Aslında bir faun. Yarı insan, yarı keçi olan bir orman tanrısı. İleriye doğru gittiğiniz zaman çok güzel mozaikler göreceksiniz. Hatta en sonunda İskender mozaiğini de göreceksiniz. Hepsi çok iyi korunmuşlar. Aynı zamanda orta avluda yer alan bahçeleri de oldukça güzel. Pompei için hamamlar çok önemli. Bir kere buraya birçok denizci geliyor, onlar da hamamlara ihtiyaç duyuyorlar. Birçok noktada o yüzden farklı hamamlar var. Onlardan bir tanesindeyiz. En iyi korunmuşlarından bir tanesindeyiz. Burada kadınlar için ayrı bölüm, erkekler için ayrı bölüm ya da kölelerin daha iyi girebildiği ortak bölümler, yüzme havuzları yer alıyormuş. Bunların yanı sıra hemen ilerideki binada ise gladyatörler antrenmanlarını yaparlarmış. Bu yerde gördüğünüz taşların arasındaki kanallardaysa sıcak sular dolaştırılıyormuş. Bunun amacı ise şu, sıcak suyla bir nevi alttan ısıtma yaratmak ve buraya gelen insanlara konfor sağlamak.
Pompei'nin en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi limanı ile beraber turizmiymiş. Burası bir turizm beldesi. Bölgeden, Roma'dan zenginler buraya gelirlermiş. Nesi meşhur? 3 şey meşhur. Şarabı meşhur, hamamları meşhur ve genel evleri meşhur. Bir kere Pompei cinsellik konusunda pek sınırı olan bir bölge değilmiş ve birçok genel evde bulunmuş. Onlardan bir tanesi ise en meşhuruysa burası. Buraya girdiğiniz zaman şunu görüyorsunuz, odalar var. Odaların üzerinde ise resimler var. Bu resimler o odada hangi türde, hangi pozisyonda ilişkiye girdiğini gösteriyor. Beğendiğinizi bir denizci olarak seçiyorsunuz ve ona göre ilişkiye giriyorsunuz. Burada bulunan genel evler özellikle denizciler içinmiş. Burası bir liman yeri olduğu için dünyanın farklı noktalarından denizciler şehre geliyor. Tabii denizcilerin bir problemi var. O da nedir? Dil bilmiyorlar. Çünkü çok farklı ülkelerden denizciler geliyor. Onlarla anlaşabilmek adına da burada iletişimi resimlerle kuruyorlar genelde. Birincisi yollarda erkek cinsel organı resimleri var. Bunlar aslında genel evlerin yolunu tarif ediyor. Ki içeride odaların üstünde de bu konuları resimle anlatmanın nedeni gene denizcilerle ortak dilin konuşulamaması. Arkamdaki yapı ise Pompei Bazilikası. Tabi bazilika diyorum ama şu an Hristiyanlıkta kullanılan anlamda değil. Vakti zamanında özellikle devlet işlerinin görüldüğü bu tarz yapılara da bu isim veriliyormuş. Yaklaşık 2200 yıllık bir yapı. Bu anlamda dünyanın en eski bazilikalarından bir tanesi. Aynı zamanda burada bulunan da en eski kamu binası. Burada hem mahkemeler görülüyormuş hem bir takım devlet işleri de yapılıyormuş. Vakti zamandaki görüntüsünü hayal ettiğiniz zaman bence oldukça güzel bir bina. Bu bulunduğumuz alan forum olarak geçiyor. Forum ne demek? Eski Roma'da devlet işlerinin konuşulduğu alan anlamına geliyor. Burada zaten adından da belli olduğu üzere bir meclis yer alıyor. Solumda yer alıyor şu anda. Meclis şehrin yönetildiği alan. Karşı tarafımdaysa arka tarafta Jüpiter Tapınağı oluyor. Burası ise özellikle sanat eserleri ve sütunlarla çevrili bir meydan. Bu meydanda hem pazar yeri kurulurmuş hem etkinlikler yapılırmış. Zaman zaman da gladyatör dövüşleri yapılırmış. Gladyatörler birbirlerine karşı ya da hayvanlara karşı burada dövüştürülürlermiş. Bu yüzden de bunu izleyebilmek için birçok ev cephe olarak aslında buraya bakıyor. Oradan burayı izlerlermiş. Yani şehrin ana merkezi, toplanma alanı bulunduğumuz alanmış. Bu şehirde 2 tane de antik tiyatro yer alıyor. Bunların bir tanesi küçük bir amfiteyatro, hemen yanındaysa büyük amfiteyatro var. Yapıldığı zaman 5000 kapasiteliymiş ki bu neredeyse bütün şehri aynı anda ağırlaması anlamına geliyor. Vakti zamanda tabii ki burada hem şehrin gösterileri hem tiyatrolar yapılıyormuş. Hatta bir seferinde Pompei halkıyla komşu bir şehri davet etmişler ve burada bir oyun gösteri gerçekleşmiş. O gösteride ise şehirler arasında bir kavga çıkmış. Bu kavga savaşa evrilmiş. Ta ki Neron cezalandırana kadar.